Herkese merhaba. Bugün elmalı turta yapacağım. Burada rendelenmiş 4 orta boy elma var. Kamerayı kurarken biraz karardı ama önemli değil. Zaten tarçın koyduğumuzda kararacaktı. Şimdi üzerine şöyle tepeleme 3 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Hafif dolu bir çay kaşığı da tarçın koyacağım. Ocağın altını açıyorum. Önce karıştırıp şeker ve tarçının arasında dağılmasını sağlıyorum. Ara ara karıştırıp elmaları suyunu çekene kadar pişireceğim. Son geldiği kıvamı da size göstereceğim zaten. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, yaklaşık 5 dakikada suyunu tamamen çekti. Böyle neredeyse macun kıvamına geldi diyebiliriz. Şöyle göstereyim size. Dibinde hiç suyu kalmadı. Artık altını kapatabilirim. Son olarak bir avuç ceviz ekleyeceğim. Cevizi de elimle gelişigüzel parçalıyorum sadece. Ceviz eklemek zorunda değilsiniz ama varsa ekleyin derim. Gerçekten çok yakışıyor içine. Ayrı bir lezzet kattığını söyleyebilirim. Cevizle birlikte de son kez karıştıracağım. Artık kenara alıp soğumaya bırakabilirim. Daha çabuk soğusun istiyorsanız başka bir kaba aktarmanızı tavsiye ederim. Turta hamuruna geçecek olursak burada 125 gram küp küp doğradığım tereyağı var. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Bir tane de yumurta kırıyorum. Tepeleme bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir paket de vanilin ekliyorum. Burada 2 su bardağına ek çeyrek su bardağı kadar un var. Malzemeleri videonun altına da ekleyeceğim. Şimdi unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Unu her zaman kontrollü eklemelisiniz. Bu bütün tarifler için geçerli bir kural. Çünkü markasına göre kullanacağınız miktar değişiklik gösterebilir. O yüzden ölçüyü kaçırmamak için kontrollü eklerseniz çok daha güzel olur. Turta hamurumuz toparlandı. Böyle yumuşak bir kıvamda olacak. Kıvamını size göstereyim. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Şimdi bunu tezgaha alıp ikiye böleceğim. 2 parçaya böleceğim. Ben alt hamurunu üst hamurundan bir tık büyük yapacağım. Çok fazla bir fark yok aralarında. Ama bu hamur biraz daha büyük. Bunu alt hamur olarak kullanacağım. Bunu da üstünü kaplarken kullanacağım. Bu üst hamurunu dolapta birazcık sertleşmesi gerekiyor. O yüzden şöyle yassı bir form verip buzdolabı poşetine alıyorum. Böyle inceltmemin sebebi daha çabuk soğuyabilmesi için. Şimdi bunu buzdolabının buzluk kısmına kaldıracağım. Bir 15-20 dakika bekleteceğim. Zaten biz bunu hazırlarken bu da kıvama gelmiş olacak. Kaldırıyorum. Hamuru açmaya başlamadan önce göstereyim. Pişirmek için böyle bir borcam kullanacağım. Küçük boy yuvarlak borcam bu. Önce içini güzelce tereyağı ile yağladım. Daha sonra da içinde un gezdirdim. Şu topakları elinizle yayabilirsiniz içine. Eğer bu işlemi yaparsanız turtanızı kalıptan çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ben eğer pişirme kağıdı kullanmıyorsam turta ve kekte bu yöntemi uyguluyorum. Gerçekten çok başarılı oluyor. Şimdi bunu kenara alacağım. Hamuru açacağım ama önce tezgaha yapışmaması için şöyle unluyorum. Siz de ya böyle tezgaha unlayarak açın ya da altına pişirme kağıdı koyun ki hamurunuz yapışmasın. Diğer türlü açtığınızda kalıba alırken biraz yapışıyor ve formu bozuluyor. Önce şöyle elimle bastırıyorum. Açarken merdane kullanacağım. Şöyle bir ileri bir geri kalıbımın boyuna gelene kadar açacağım. Yuvarlak formda kalması için uğraşıyorum. Ama kalmıyorsa da çok dert değil. Yuvarlığa benzer bir formda kalsa bizim için yeterli oluyor zaten. Yeterince açtık mı acaba? Onu bir ölçmek istiyorum. Kalıbımızı dolduruyor. Ama şöyle kenarlarını düzeltip çok az daha açacağım ki kenarlarını da kaplayabileyim tabanın. Şimdi tekrar bakıyorum. Bu sefer çok daha iyi oldu. Şimdi dikkatlice hamuru merdaneye saracağım. Altını unladığımız için gördüğünüz gibi çok kolay kaldırabildik. Eğer unlamasaydınız bu kadar kolay kalkmazdı. Şimdi dikkatlice yerleştiriyorum. Bunu yaparken hamurunuz kırılabilir. Ama bunu çok dert etmeyin. Neden diye soracak olursanız hamurunuz zaten yağlı bir hamur. Böyle bir tarafından koparıp
diğer tarafına çok rahat yama yapabilirsiniz. Ya da kopan yerleri birbirinin üstüne getirip birleştirebilirsiniz. Turtanın tabanı kabarıp formunu bozmasın diye çatalla delikler açıyorum. Artık hazırladığım iç harcını dökebilirim. Ben soğuması için balkona kaldırmıştım. Havalar da soğuk olduğu için hemen soğudu. Ama siz öyle yapmayacaksanız başka bir kaba alın ki yeterince soğuyabilsin. İç harcıyla her yerini kapladım. Kenarda fazla olan kısımlarını içeri doğru kıvırıyorum. Şimdi üst hamurunu getireceğim. Üst hamurunu buzluktan aldım. Böyle sertleşiyor. Bunu dilerseniz üzerine rendeleyebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Şöyle elimle minik minik kırpıklar yapıyorum. Eğer evde ufaklıklar varsa bu işlemi sizin için çok güzel bir şekilde yapabilir. Onların çok hoşuna gidiyor böyle şeyler. Hem el kasları gelişir hem de güzel vakit geçirirler mutfakta. Ama dediğim gibi isterseniz bu sertleşmiş hamuru direkt üzerine rendeleyebilirsiniz. Seçim size kalmış. Ya da aynı şekilde alt hamurunu yaptığımız gibi açıp üzerini direkt kapatabilirsiniz de. Üzerini tamamen kapladım. Nihayet fırına gidebiliriz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Piştiği zaman görüşürüz. Turtayı fırından çıkardım. Soğuyana kadar da beklettim. Aslında bu kadar kızarmaması gerekiyordu ama bir işim çıktığı için 4-5 dakika kadar geç çıkardım. Aslında üzeri biraz daha beyaz olacaktı. Ama bu kıvamında ya da tadında bir değişiklik yaratmayacak. O yüzden ben de bu şekilde sunmaya karar verdim. Bazen mutfakta aksilikler başımıza gelebiliyor tabii ki. Bu da onlardan bir tanesi diyebilirim ama dediğim gibi kıvamında ya da kokusunda bir değişiklik olmayacak. Öyle çok fazla kızarmadı, yanacak derecede kızarmadı. Sadece düşündüğümden biraz daha fazla kızarmış oldu. Şimdi ben turtayı böyle bir tabağa aktaracağım. Kolay aktarmak için de böyle yardımcı bir düz tabaktan yardım alacağım. Önce bu tabağı turtanın üzerine kapatıyorum. Sonra ters çevireceğim. Turta kolaylıkla çıktı gördüğünüz gibi. Pat diye düştü üzerine. Şimdi bunu da bunun üzerine kapatıp bu şekilde ters çevirdiğimde kırılmadan, parçalanmadan güzel bir şekilde turtamızı çıkardık. Şu an çok güzel kokuyor. Ben şimdi üzerine bir de pudra şekeri eleyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama böyle çok daha güzel oluyor sanki. Daha güzel gözüküyor. Turtanın havası bir anda değişmedi mi? Bence çok daha güzel oldu. Mis gibi elmalı turta. Ben çok severim. Siz de seviyorsanız mutlaka deneyin. Şimdi bir dilim kesip içini de göstereyim size. Biraz iri bir dilim oldu ama çok önemli değil. Şöyle göstereyim. Hamuru kıtır kıtır. Arası da bol elmalı. Denerseniz mutlaka yorum yapın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.